Abi samuray kılıçları falan. Hayatımda ilk defa görüyorum samuray kılıç. Masanı koyacaksın tam şuraya. Şu manzaranın karşısında ders çalıştığını falan düşünsene. Bu samuraylar işte bu çatılardan atlıyorlar. Savaşlarda. Adamların üstüne falan. Evet, samurayların şehri Kanazawa'dan hepinize merhaba. Yine bir Shinto tapınağına geldim. Size bir burayı göstereyim dedim. Buranın diğer tapınaklardan pek farkı olmasa da aslında en büyük farkı çok eski olması. 1599-1600 yıllarında yapılmış. Sadece Japon mimarisi değil, Çin, Batı ve Japon mimarisini harmanlamışlar. Böyle güzel bir tapınak yapmışlar. Şimdi bu şehrin samuray şehri olmasından ötürü şöyle şurada önce tapınağı göstereyim size. Efsanevi bir tapınak var tabii ki. Shinto tapınağı. Sonra onun haricinde benim en çok dikkatimi çeken şuradaki samuray abimizin heykeli oldu. Hemen göstereyim size şöyle. Enteresan bir şey. İlk defa Japonya'ya geldiğimden beri gördüm. Yakınlaştırayım. Baksanıza. Korkulur vallahi bunun. Adamı var ya keser biçer. Enteresan bir şey ya. Şöyle yakından zoom yapayım. O sırtındaki kocaman şey ne acaba? Tapınağın şöyle güzel bir girişi var öncelikle. Turistler gelmeye başladı. Şuradan giriyorsunuz şöyle. Buradan dümdüz yürüyorsunuz. Sonra tapınak böyle karşınızda. Müziği duyuyor musunuz bilmiyorum ama müzik de var. Tipik Japon Shinto tapınaklarının hemen hemen aynısı. İçerisinde pek bir şey yok. Dua muva. Bunun içine de para atıyorlar işte böyle. Ben kül atıyorlar sanıyordum ama para atıyorlarmış. Kül atmıyorlarmış. Şu altını görüyor musunuz şurada? Şimdi bu Kanazawa şehrinin en önemli yanı, burada inanılmaz altın zanaatçıları var. Altın ustaları var. Şimdi bu tapınaktan sonra bir samuray mahallesine gideceğiz. Orada bir sürü dükkanlar falan, mağazalar falan var. Orada altınlı dondurma, altınlı restoran, altınlı yemek ne ararsan her şeyin içinde altın var. Şimdi bu Kanazawa şehrine pek Türk YouTuber'lar gelmemiş. Baktım YouTube'dan. Aslında çok övüyorlar burayı. Kyoto ile savaşıyormuş yani. Bir ara burası Kyoto ile rekabet halindeymiş turizm açısından. Sonra Kyoto geçmiş burayı. Burada da çok fazla böyle Shinto tapınakları falan var. Özellikle samurayların başkenti olması nedeniyle, ben öyle biliyorum biraz araştırmalarıma göre, yine turist çekiyor ama diğer şehirlerdeki kadar kalabalık bir yer değil ama sakin, güzel, gezilecek yerler çok. Daha rahat geziyorsun. Bak mesela şimdi tapınakta ilerliyorum. Şöyle aynı oyunlardaki gibi, Ghost of Tsushima'yı oynadıysanız şuradan giriyorsun, savaşıyorsun ya tam şu köprünün ortasında. Orayı hatırladım. Karşıda Moğollu general çıkıyor. Sen de burada savaşıyorsun. Yol yapmışlar. Yolun üstünde de böyle bir köprü var. Köprünün ucunda da böyle bir giriş var. Şöyle bir ilerleyelim bakalım devam yok. Bu şehirde güzel yerler gezeceğiz bu Kanazawa'da. 3 gün 3 gece kalacağım burada. Kyoto'dan direkt buraya geldim. İşte ninja tapınakları, geishalar, bu kadınlar var ya Japon kıyafetleri giyen, böyle geleneksel kıyafet giyen kadınlar. Onların mahallesi var, oraya gideceğiz. Ne varmış burada bir bakalım. O kapıdan geldim şimdi şuradan. Demin gösterdiğim yerden. Güzel bahçeler var. Japon bahçeleri. Şunların şu ağaçları, şu Japon ağaçları çok güzel. Çok tatlı duruyor. Türkiye'ye alıp getirmek lazım bunlardan bir tane. Öyle pek burada bir şey yokmuş. Neyse ben buradan çıkayım şimdi. Samuray Mahallesi'ne doğru yol alalım. Evet, bir zamanlar samurayların yaşadığı Nagamachi bölgesine geldim, Kanazawa'daki. Şimdi bu bölgeyi çok merak ediyordum. Çünkü bildiğin samurayların yaşadığı bölge burasıymış. Hemen dikkatinizi ilk çeken şey küçük tarzda işte Japon yapıları, samuray evleri ve taşlarla döşenmiş yollar. Hani duymuşsunuzdur ya, samuraylarda şöyle bir kültür var. Şatafattan ve aşırılıktan uzak, sadelik ve minimalizm üzerine kurulu bir hayatları var. Bunu kendi yapılarında, kendi yaşam tarzlarında her şeyde görebiliyorsunuz. Şimdi ben yürürken burada onu da hissettim. Samuraylar gerçekten değişik insanlar. Baksanıza şu mahalleye mesela. Böyle küçük tarzda samuray evleri. Öyle girişler. İşte mesela şuraya baksanıza. Direkt hissediyorsunuz. Taş yapılar şu.
Duvarların üzerindeki bu korkuluklar falan. Bildiğin samurayın eserlerini taşıyor. Şimdi bu samuraylar çok değişik insanlar. Aynı bizim Yeniçeriler gibi. Bu adamlar dünya tarihinde gelmiş geçmiş en iyi kılıç kullanan askerlerden biri. Japon askerleri. İnanılmaz disiplinli. Zaten hayatları sadece disiplin ve sadakat üzerine kurulu ve onur. Bu adamlar hani kendilerini onurları için öldüren adamlar. Hani harikiri diyoruz ya kılıçla. Ve onun haricinde gerçekten Japon tarihinde çok çok önemli yer tutmuşlar. Büyük Japon savaşlarında bu askerler, şöyle yapıları da göstereyim size bu arada. Bu ev mi bilmiyorum da. Buradan da bakın mesela bir Japon evi. Çok güzel bir ağaç var önünde küçük. Tahtadan, sakin. Böyle güzel bir yapı. Neyse bu adamlar kılıç ustaları, sadakat, onur söylediğim gibi. Bu sadeliği de yaşamlarına yansıtmışlar. Bunu işte evlerinden, işte bahçelerinden, tarzlarından, minimalist bakış açısından görebiliyorsunuz. Baksanıza mesela şu yapılara. Yani gerçekten çok değişik bir duygu. Bir zamanlar samuraylar burada yürüyordu yani. Şimdi ben yürüyorum. Sen kalk Kanada'dan gel. Hadi Türkiye diyeyim neyse. Samurayların mahallelerinde yürü. Şimdi bu samuraylar sadece kılıç kullanmakla yetinmeyip fiziksel ve ruhsal açıdan da her gün eğitimleri varmış bunların. Yani kendilerini hep dinç tutuyorlarmış, güçlü tutuyorlarmış. Aynı zamanda iyi de aile babaları. Çocuklarını eğitiyorlar. Çocuklarının da işte onlar gibi samuray olması için elinden geleni yapıyorlar. Onun haricinde bu samuray evlerinde sadece bir yapıdan ibaret değil bu samuray evleri. Aynı zamanda korunaklı ve gizli girişleri olan evler. Malum samuray askerleri diğer Japon ordularından veya diğer farklı imparatorluklardan saldırı altında sürekli kaldığı için bunlar işte gizli girişler falan da yapmışlar evlerine. Henüz onları göremedim ama bu da söyleniyor burada. Şimdi Samuray Mahallesi'nde bir başka dikkatimi çeken şey de bu işte. Dereler, tertemiz su. Yani ben hayatımda bu kadar temiz dere görmedim. Yani Japonya'nın neresine geçsem tertemiz dereler. Hani iç yani suyu o derece. Evet şimdi arkamda Samuray Müzesi tarzı bir şey var. Oraya girelim birlikte bakalım. Samuray görebileceğiz mi? Şuradan giriş yapalım. Turistler çıkıyor biz de gireceğiz. Büyük ihtimal ücretli. Aynen. Hi. I don't know. Just one. Yeah. Böyle koyalım. Hemen burada bizi bir samuray karşılıyor. Oo. Haşmetli. Samuraylarımızın. Şunlar ne? Ayakkabısı mı acaba? Kollarına baksanıza hafif çelik var. Meşhur kask, samuray kaskı. Baksanıza. Lan bu müzelerden gezerken. Bunlar da herhalde samuray armaları. Horoz var şurada bir tane. Ejderha var. Gezmeye devam edelim. Ama burası da samurayların dua etme yeri herhalde. Şöyle şuradan giriyorsun şöyle. Burada dua ediyorlar büyük ihtimal. Burada da çay bahçesi var meşhur. İnsanlar fotoğraf çekiyorlar. Şimdi oraya da gideceğiz. Şuradan bir devam edelim bakalım. Bu neymiş? Kafaya dikkat et diyor. Ediyoruz. Merdiven var burada. Yine çıplak ayakla. Yine başka bir bahçe. Burada da samuray bahçe. Çıkalım bakalım buradan ne varmış. Oo üst katı. Evin üst katı. He. Samuray'ın evinin ikinci katı. Fotoğraf çekiyorlar insanlar. O da şu sadeliğe baksanıza ya adamlar Japonlardaki. Bak böyle geliyorsun koltuk diye bir şey yok zaten bunların kültüründe malum. Öyle bir köşe var. Bu dua köşesi herhalde bunların. Burada dua ediyorlar. Abi şu manzaraya bak ya. Şuraya bilgisayar masanı koyacaksın tam şuraya. Şu manzaranın karşısında ya da ders çalıştığını falan düşünsene. İnanılmaz güzel ya.
Demin fotoğraf çektiğim yer şu aşağısı. O balkon bahçe demiştim ya. Çok iyi ya. Ne kadar küçük bir yer. Oo, burası da çok iyi. Öyle içeriye giriyorsun. Bu kadar işte. Büyüklük. Şuradan giriyorsun, küçük bir kafe. Çok iyi ya. Bu samuraylar işte bu çatılardan atlıyorlar. Savaşlarda. Adamların üstüne falan filmlerde görmüşsünüzdür. Atlanır yani. Çok da kolay. Neyse biz bu ikinci kattan da inelim aşağı. Arigatou gozaimasu. Deminki bahçe işte. Sizi gösterdim. Aşağı indik ya. Çok güzel. Turist kaynıyor tabii ki burası. Buradan bir şeye bakıyorlar. Neymiş? Burada da bir oda var. Başka bir oda. Neyse çıkalım ya. Bu kadar yeterli bence. Ancak çıkabiliyoruz ya. Ne doluymuş arkadaş. Ama burada da samuray odası var baksanıza. Burası da başka bir oda. Şuradan giriyorsunuz şöyle. Çok güzel ya. Yine bahçe manzarası var şurada. Samuray Müzesi de gezmedik demeyiz. Güzeldi. Şimdi buranın kalesi var. Kanazawa Kalesi. Oraya gideceğim. Birlikte Kanazawa Kalesi'ni gezelim. Evet, kaleye geldim. Şimdi bu Japonlarda 3 tane büyük soy var. Aynı bizdeki Oğuz soyu gibi. Bir tanesi Maeda, diğeri Takumatsu, bir diğeri de Shimazu. Bu kaleyi işte Maeda hanedanlığı yapmış, soy yapmış. 1580 yılında yapılmış. Çok eski bir kale. Ve burada 14 nesil yaşamışlar. Yine tepelerde böyle geleneksel Japon mimarisini görüyorsunuz zaten, bakın. Gerçekten çok harika bir yapı. Baksanıza şuna. Oh, çok iyi be. Neyse biz şimdi kaleye doğru giriş yapalım. Burada Japon askerleri, Japon soyu burada yaşamış. Adamlar önem vermişler abi. Yani baksanıza şuradan giriyorsunuz kaleye. Korunaklı etrafı. Kocaman. Burada yaşamışlar. 14 nesil burada yaşamışlar. Oo, şu kapının girişine baksanıza. Diğer böyle Şintolarda gördüğümüz kapılara benziyor. Japon mimarisi yine. Oradan giriyorsun. Yine bitmiyor. Kalenin etrafını böyle surlarla örmüşler. Yani düşman oradan girse bile burada su birikintisi var. Buradan çıkamaz. Oradan girdiğinde burada bir meydan var. Kalenin meydanı. 14 nesil burada yaşarlar tabi. Devasa bir park gerçekten. Biraz yürüyelim burada bakalım. Baksanıza abi şu Japonların detaylarına. Adamlar bak şuranın güzelliğine bak. Buradan Okçu Tepeleri falan. Yemyeşil park. Tertemiz. Şurası ana kule herhalde, demin gösterdiğim şurası. Şimdi bu kalenin içine girdim. Bu okçuların çıktığı kale var ya. Devasa bir yer gerçekten. Tepeye çıkıyorlar buradan merdivenden böyle. Kalenin tepesine gözcülük yapıyorlar. Şu kalenin tepesindeyim. 600 yıl boyunca buradan savaşmışlar. Sonra kalenin içinden böyle devam ediyorsun. Şöyle. Kalenin surlarından diğer bölgelere ulaşıyorsun büyük ihtimal. Bakalım ne var ne yok. Tahta ya hep. İçi tahta da dışı tabii ki beton. Baksanıza şu yapılara. Ulan Japon İmparator, koskoca Japon İmparatorluğu. Çok büyük mi? Yürümeye devam. Bu okçuların yürüdüğü surların ucuna geldik. Sonu burası. Buradan da herhalde böyle gözlüyor herhalde düşman var mı yok mu diye. Aynı şekilde buradan da dışarıya bakıyorlar. Baksanıza aşağısı bayağı yol falan uzak yani. Buradan gözlüyorlar. Öyle bir kale ki aynı bizim İstanbul'daki surlar gibi. Etrafı sarılı. Tabii ki daha küçük burası da. Ama yüzyıllarca yaşamış, ayakta kalmış yani. Kocaman bir kale. Şimdi kaleden çıktım. Kaleden çıkınca, köprüden geçince çok güzel bir yere geldim. Burada bir sürü böyle Japon dükkanları falan var böyle. Burası çok güzelmiş. Tam Japon mimarisi. Hediyelik eşya dükkanı. Samuray mimarisi. Dondurmacı varmış. Burada da restoran varmış. Şöyle yemekleri koymuşlar böyle.
Şöyle yemekleri gösteriyorlar size maket. Birebir aynısı gelecek diye. Bira mira var diyor. Güzel bir restoran. Evet, şimdi Kenroku Parkı'na geldim. Kanazawa'da. Bu kaleden çıktım. Biraz burayı geziyorum. Enteresan bir ağaç var burada. İnsanlar fotoğraflarını çekiyor. Ağaç derken orada bir hayvan var ya. Bilmiyorum park gezmeyi seviyor musunuz ama ben seviyorum. Yeşillik, değişik bitkiler, değişik çiçekler. Baksanıza. Yine başka bir derecik parkın içerisinde. Devasa bir Kanazawa manzarası var. Şehir manzarası. Manzarayı da göstereyim size. Güzel güzel Japon evleri, küçük küçük, baksanıza çatılara. Hiç apartman falan pek yok. Şurada tapınak var ileride, onu da gösteriyor. Japonlarda böyle şey var, böyle küçük ağaçlar, yeşil yapraklı ama büyümeyen ağaçlar böyle. Bunlar bonsai deniyor aslında da. Mesela şu çam ağacı çok enteresan, baksanıza şuna. Allah Allah, ne hale gelmiş, kaç yıllık ağaçtır kim bilir. Gövdesinin kalınlığına baksanıza. Devasa bir şey. Turistler fotoğraf çekiyor. Ha, şu ağaçtı işte. Çok enteresan ya. Çok seviyorum bu ağaçları. Japonya'da. Güzel. Şurada bir göl daha var. Bir de o göle bakalım. Bak, Japon couple, Japon sevgililer fotoğraf çekiyor. Orada bir şeyler söylüyor ama bu da Japonca. Ha, İngilizce de varmış. Ha, 1837 yılında bu alan 5800 metreye yükseltilmiş. Vay be. Böyle güzel bir park. Ortasında böyle küçük adacık var. Etrafında su birikintisi, göl. Bakalım parkta daha neler göreceğiz. Oo, burada devasa bir heykel var. Ne heykeli bilmiyorum, bakalım. Şöyle arkamda görüyorsunuzdur. Kocaman bir heykel. Bakalım neymiş, ne heykeliymiş. Şöyle devasa bir heykel. Vay be. Samuray, elinde kılıcı var. Kadına da benziyor ama. Bilmiyorum. Küçük böyle yosun tarzı şeyler var. Onları mı topluyorlar? Anlamadım ki ne yapıyorlar. Aynen, temizliyorlar. İnce ince temizlik yapıyorlar ama. Şu bitkiler şöyle bir şey işte. Şöyle. Burada da bir abla temizlik yapıyor. Bu da bak, meşhur Japonların bonsai ağacına benziyor, bu meşhur. Bunları büyütmek çok zor. Bonsai değil ama bu. Baksana, bu büyümüyor mesela. Böyle bir kökü var bunun. Şöyle. Şöyle bir kökü var. Böyle yayılıyor. Çok enteresan bir ağaç bu. Sanırım park bitti burada. Buradan çıkacağız. Pazar günü saat öğlen 2. Karnım çok acıktı. Ben buradan bir restoran tarzı bir yere gideyim. Bir şeyler yiyeyim. Tekrar görüşmek üzere.